Şimdi asıl soruya gelelim. Ya bu YouTuber'lar çok para kazanıyor diyorlar. Ya YouTuber'lar kazanıyor. Büyük YouTuber'lar kazanıyor. Ben 20 yaşında bir bireyim. 18 yaşında bir bireyim. Evet. YouTuber olmak istiyorum. Sence olmalı mıyım? Yani herkes YouTuber oluyor ya, elini kolunu koparan. Sence olmalı mıyım? Ne dersin? Abi yapabiliyorsan neden olmasın? Birader Türkçe mi konuşuyorsunuz ya? Hiç tanıdık yok o zamanlar. Dil yok. O yok, bu yok, cebinde para yok. Ama bu şekilde abi bu cesarettir ve konforundan çıkmaktır. Şu anda dünya turuna başlayacak olsan nereden başlarsın abi? Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Eylül ayındayız, dışarısı vıcık vıcık. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan hava çok sıcak. Herkes doluşmuş buraya. Gelirseniz hepinizi bekliyorum. Birader Türkçe mi konuşuyorsunuz ya? Türkçe konuşuyorsun sen. Ben de Türk'üm. Bir dakika, sen İlyas değil misin? Aynen. Ne yapıyorsunuz ya? İyidir, seni sormalı. Ben de burada video çekiyordum öyle geçerken. İyi denk geldi ha. Vallahi Flash TV'yiz mübarek. Flash TV'yiz mübarek. Mikrofonla falan. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Oğuz'un kanala geldik. Dedik bir doğaçlama video çekelim böyle. Kurgu oldu biraz ama. Aynen, yapacak bir şey yok. Öyle bir cıvıklık yaptık ama olsun. Ne yapıyorsun? İyidir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani senin kanaldayız. Bir saat biçi gezdireyim dedim. Buranın. Aynen. Şimdi yağmur sezonu ama o halde yine bir şeyler var. Var insan var. Aynen. Bakalım, sohbet edelim, gezelim. Sen neler yapıyorsun? İyidir abi, çok şükür. Takılıyoruz. Senin gibi arkadaşlar geldikçe mutlu oluyoruz. Keşke Değil mi? herkes gelse, kapımız açık. Ağırlıyorsun. Eyvallah. Çok Neden? sağ olasın. Vallahi. Bu videoda İlyas'la biraz soru cevap olsun dedik. Hiçbir kurgu soru yok. Aklıma ne gelirse soracağım. O da cevaplayacak. Şimdi asıl soruya gelelim. Ya bu YouTuber'lar çok para kazanıyor diyorlar. Ya YouTuber'lar kazanıyor. Büyük YouTuber'lar kazanıyor. Bak, YouTube camiasında en çok parayı harcayan gezginler. Kazandığın bazen harcadığına bile yetmediği zaman oluyor. Çünkü ona göre izlenme var. Hani milyonlar izlensen evet amenna dersin ama 50 binler, 100 binler, hani bunlar zaten gezi masrafını, konaklamanı, uçağını, yemeğini, bunları karşılamaya bazen yetmeyebiliyor. Ama geçindirirse amenna, ne güzel gezmiş oluyoruz yani. Miami'de yaşayan birisi olarak İlyas'ı onaylıyorum abi. Burada zaten bir kalmak istesen oda başına kadar $50, $100. Mesela burada da hostelde kalmaya kalksan baktığın zaman şu an sezon olmadığı için 22, 23, 25 dolara Hostel paylaşımlı. Evet, hostel bulabiliyorsun. 6 yataklı, 10 yataklı odalarda. Otelde kalmaya kalksan 100'den kapı açılır büyük ihtimalle. Yediğin içtiğin. Az önce fiyatlara falan da baktık. 18-20'ler havada uçuşuyor. Ufacık şeylerde yani. Normal adam akıllı bir şey yemeye oturacak olsan, şuraya 2 kişi otursan 70-80'den aşağı kalkamazsın büyük ihtimalle. Kesinlikle. Bunlar gerçekten hani bir gezi için masraflı. Verdiğin samimi cevap için teşekkür ederim. Peki şu anda ben 20 yaşında bir bireyim, 18 yaşında bir bireyim. Evet. YouTuber olmak istiyorum. Sence olmalı mıyım? Yani herkes YouTuber oluyor ya, elini kolunu koparan. Sence olmalı mıyım? Ne dersin? Abi yapabiliyorsan neden olmasın? Ben kendimden örnek versem, biz bu geziyi yaparken biliyorsun parasız çıktık, bileklik sattık, otostop çektik. İlk videolardan yani baktığın zaman. Parasız. Yani sıfır parayla çıktı. Yani ya da $100, $200. 200 mesela Brezilya'da başladığımda $200 vardı yanımda. Otostop çektim. Korkmadın mı abi? Cesaret. Ne dil bilirsin, ne tanıdık Aynen. var. Aynen, hiç tanıdık yok o zamanlar. Dil yok, o yok, bu yok, cebinde para yok. Ama bu şekilde abi bu cesarettir ve konforundan çıkmaktır. Şu anda insanlar neler yapıyor? Oturduğu yerden içerik üretmeye çalışıyor. Ya yine bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar sosyal medyada. Abi yapabilirsen güzel bir para kazanma kapısı. Ama YouTube zordur ve YouTube psikolojide bozabilir arkadaşlar. Yani bu da düşünceniz arasında olsun. Öyle anım şanım paralara ulaşmak için de milyonlara hitap etmeniz lazım. Bunu da buradan ben size söyleyeyim. Miami'nin şu andaki günlük havası bak abi. Yağmur yağdı, her yeri sel bastı. Öğlen nasıldı ya? Zaten 11-12'de fırtına kıyamet kopuyordu burada. Bir de şu beyazları anlayamadım. Deterjan attı. Tamam abi, YouTuber'ların gerçekleri hakkında konuştuk. Evet. YouTube'a başlayacaksak çelik gibi irademizin olması lazım. Aynen Psikolojimizin sağlam olması lazım. Bir de para kazanacağım, hemen zengin olacağım umuduyla başlamamak lazım. Aynen öyle. Zor. Zor. Peki, Florida Miami'ye ilk defa geldin. Evet. İlk görüş, neydi onun ismi? Ya şu an iyi. Sezonu tabii daha canlıdır. Ama yani şu anda güzel. Yeşillik abi. Ortam canlı. Yani burayı bir de niye severim diye düşündüm. Mesela Kaliforniya'da biraz hoşuma gitmişti. Ya burada da
Abi Latinler var. İlk biz Latin'i gezdik ya. Latin insanı ile Asya insanı sıcakkanlı insanlar. Bu beyaz Amerikalıların yanında onlar daha sıcakkanlı kalıyor. O yüzden burası iyi. Latin'den kastın yani Kolombiya, Brezilya seversin. Brezilya, Kolombiya, Meksika, Venezuela. Neden seviyorsun hocam? Bir açıklar mısın? Abi sıcakkanlılar. Açık açık konuşursak evet Latin kızları güzel. Ondan sonra yani bu Amerikalılara şeylere göre daha sıcakkanlılar. Latin insanları iyiler yani. Sanki bizdenmiş gibi hissediyorlar. değil mi? Evet evet. Yargılamıyorlar. Kültürümüzde yakın zaten. Mesela Masasına buyur ediyor hemen. evet. Latin'de zaten bizim Türk dizileri de çok oynuyor ya. Tabii hep Aynen. Sultan Süleyman. Aynen kültür yakın yani. Türk deyince hemen Süleyman. Bir soru daha sorayım İlyas'cığım. Evet. Şu anda dünya turuna başlayacak olsan nereden başlarsın abi? Ben pandemide başladım. Pandemide biraz daha uygundu. Pandemiden sonra her şey artmaya başladı. Baksana Latin, her yer Latin müzikleri ya. Ama mekanlar boş. Bomboş ya. Bomboş. Latinlere müzik açacaksın. Bekleyeceksin. Onlar oynuyor zaten. Ha şey diyorduk. Nereden başlarız diyorduk. Bizim kültüre yakın Balkan. Benim için şahsen söyleyeyim. Türkiye'den Balkan'a gittiğimde çok bir fark görmüyorum. Direkt ben farklı kültürlere kendimi atayım derse zaten şu anda başka gezen arkadaşlardan da göründüğü gibi insanlar Asya'yı tercih ediyor. Asya. Evet. Orta Asya'yı da tercih edebilirler. Kırgız, Kazakistan, Özbekistan. Bu tarafları da tercih edebilirler. Ucuzluk açısından, gezmek açısından. Ama yani böyle backpacker'lık, hiç parasız çıkacaksa, şey yapacaksa Asya'yı tercih edebilir. Neden? Çok ucuza seçenekler var. Hem konaklama, hem yemek, hem ucuza gezi ve farklı kültür olarak Asya'dan başlayabilir. Dediğim gibi onun haricinde Orta Asya'yı da görebilir yani. Bak dediğine göre mesela şu şekilde bir otelde Miami'de 150 dolar. Bu da Asya'da 150 ne kadar dolar. abi? Abi şöyle söyleyeyim, Tayland'da böyle otellerde yerine sezonuna göre değişir ama çift kişilik odayı 10'a da bulabilirsin, 15'e de bulabilirsin, Dolar. 20'ye de bulabilirsin. Beleş. Evet. Beleş. Hostelleri 5-6 dolara, 7 dolara bulursun. Mesela ben en son Filipinler'de 5-6 dolara havuzlu hostelde kalıyordum. Kaç kişilik oda? Odada 6 kişilik falan. Ne kadar Ve abi? temizdi yani. 6 dolar, 5 dolar. Geceliği. Evet. Ne kadar ucuz ya. Evet çok ucuz. İşte o yüzden zaten Asya'yı tercih ediyorlar genelde. Abi hem ucuz hem şimdi Latin'i tercih etmelerini söylerim. Latin Amerika biraz pahalı Asya'ya göre ve Latin Amerika tehlikeli. Ama ben ilk Latin'den başlamıştım o zaman pandemi zamanında. Bilmiyordun tabii yani yer yok. Kapalıydı her yer. Kapalıydı Latin- doğru Aynen. doğru. Oradan başladık. Latin'i gezdik. Tehlikeli abi. Asya güvenli. Yani bu şekilde Asya'dan ya da Orta Asya'dan başlanabilir. Hem ucuzluk bakımından. Buralar pahalı abi. Yani buralar şöyle söyleyeyim, az önce YouTube dedin ya. Şu an benim konumumda da birisi, YouTube çeken birisi Amerika'ya geldiği zaman hiçbir şey yapmıyorsa, sadece gezecekse çektiğin videolar buradaki harcadığını kurtarmaz yani. Kurtarmaz. Mümkün değil, kurtarmaz yani. Günlüğün burada belki 100 dolar. Eksi 100'de başlıyorsun. Hayır. Lüksü geç. En minimumunu söylüyorum. Amerika'da. Yani en minimum. Her şeyin minimum. Şimdi geldin, hiç kimseyi tanımıyorsun. Amerika'da gezeceksin. Abi burada araba olmazsa bir hissin. Kesinlikle. Amerika'da araba olmazsa hissin, çünkü toplu taşımadır, odur budur, gelişmemiş, yok abi burada. Herkes de araba olduğu için. Mesela New York falan, hani millet geldi diyelim gezmeye, ne yapacak? New York'a gidecek, Miami'ye gelecek, Kaliforniya'ya gidecek. Abi buralarda hostelde kalayım desen zaten 25-30'dan kapı açılıyor. Gecelik. Evet. New York'ta daha pahalı. 50-60'lardan kapı açılıyor. Hostel yani, otel değil. Ondan sonra yeme içme desen en minimum yerlere git ya da marketten kendine sandviç yap. Yani yanına al. Ekmek peynir alıp arasına koyuyorsun yani. Aynen. Bundan bahsediyorsun. Bunları yaptığın halde bile bütçeler aşıyor burada. Günlük belki 100 dolar minimum. 70 dolar. 50, 60, 70. Çünkü ulaşıma para vereceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Amerika zor yani. Yeni başlayanlar için burası iyi değil. Gezmek için çok zor yani. McDonald's'ta bile normal menü alsan, hamburger menü alsan 8-10 dolar ya, 12 dolar. Tabii canım. Evet, burada abimiz. Tony Montana. Evet, arkamız zaten Colony Otel. Tony Montana'nın ayaklar çıplak abi. Ha? Çıplak ayak. Sıcak yer. Terlikle merlikle gezeceğim burada. Arkamız Colony. O meşhur otel. Hangi rüzgar attı Miami'ye?
Kızlar güzelmiş değil mi? Geçiyor. Abi Miami, geçen sene çok eyalet gezdik. Bu sene dedik bir Miami'ye geleyim. Çünkü zaten Eylül-Ekim'den sonra biliyorsun diğer yerler, eyaletler soğumaya başlıyor biraz. Miami her zaman sıcak. Ben de hep sıcakları seviyorum. Asya'da da zaten hep sıcak yerlere takılıyorduk. Ondan bu yıl Miami'ye geldik. Yani bir süre buralarda sıcak olduğu için takılırım diye düşünüyorum. Sen neyiz zaten. Daha ileride değişik şeyler de yaparız. Takılırız abi. Aynen. Peki en son ne zaman soğuk yedin abi? En son abi bu Mayıs ayında falan Sibirya tarafına gitmiştim. En son Sibirya'da eksi birleri falan gördüm. Çok durmadım zaten 5-6 gün. Onun haricinde bir soğuk görmedim bu yıl. Videoyu bitirelim abi burada. Bitirelim abi. Teşekkür ettim. Kanalıma abone kanalıma misafir olduğun için. Ne demek ya? Kendinize iyi bakın. Yeni videolar geliyor. Takipte kalın. Görüşürüz.